Merhabalar, sevgiler, saygılar, hürmetler. Yolculuğumuzun ikinci videosunda arkamdaki camiyi eğer görüyorsanız nerede olduğum hakkında bir ipucu sizlere. Bu cami 100 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği, 20 bin kişinin iç tarafta, 80 bin kişinin de dış tarafında namaz kılabileceği harika bir mimari ve detaylar gördüğünüz gibi ve okyanusun tam dibinde bir cami. Evet, Vietnam muhtarı olarak çalışıyoruz. Biraz da tatile harcayacağız. Bu şehirde de bir arkadaşımız var. Açıkçası dünyanın birçok yerinde, birçok ülkesinde arkadaşımın olmasının bana faydalarından bir tanesi de bu. Gittiğim zaman kameramanım olabiliyor, yerel rehberim olabiliyor. Mekanı etrafı biliyorlar. Birkaç gün hafta sonumuzu burada geçirdik. Şimdi hep beraber camiyi gezelim. Camiyi gezdikten sonra bir yere oturalım. Ondan sonra muhabbetimize devam edeceğiz. Hadi başlayalım. Girişi nereden? Evet, burası da Kral II. Hasan Camisi'nin müzesi. Buradaki detaylar gerçekten gördüğünüz gibi çok güzel. Herhalde burada caminin yapılış şeyi. Uzaktan alalım. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Burada hem Arapça hem de Fransızca konuşuyorlar. İngilizce olayı çok yüksek değil. O yüzden biz de biraz tabii zorlanıyoruz. Herkes Fransızca konuşuyor musunuz diye soruyorlar. Bizde de olay yok maalesef. Ama şunu söyleyebilirim. Özellikle işçilik ve hat yazıları gayetten çok iyi. Özellikle şu boyamalar biliyorsunuz bunlar Türkiye'de de yapan çok az insan kaldı. Gayet hoş el sanatları, ahşap işlemesi. Bence çok başarılı. Yani şuradaki detaya bakabilir misiniz? Bunların hepsi oyularak yapılan mevzular. Cam mafsalları gayet güzel. Güzel işçilikler var, el işçilikleri. Biliyorsunuz bu zanaatler artık birçok ülkede çırak yetişmediği için ölen şeylerden bir tanesi. Yani şu kapıdaki detaylara bakar mısınız ya? Çok iyi, çok başarılı. Evet, sonunda caminin içine girdik. Camiyi tur için kapatıyorlarmış. Mecburen namaz vaktini bekledik. Onun haricinde ziyaret yaptırmıyorlar. Yani şu detaylara bir bakar mısınız? Yani maşallah bu kadar işçilik gerçekten bayağı büyük bir olay. Üst taraftaki yerler, ahşap işlemeleri gayet güzel yapılmış. Şimdi mihrabın olduğu tarafa doğru gideceğiz. Ve burada bir bakalım nasıl bir şey olacak. Avizeler falan biraz göstermeye çalışayım. Gerçekten çok başarılı. Mihrap gayet güzel ve büyük. Minber biraz tabii buranın kültürüne göre küçük yapılmış. Ama gayet otantik bir cami. Bence çok güzel bir mimarisi var. İşlemeleri, her şeyi çok iyi. Şimdi buradaki ezanı da kaydedeceğim biraz sizin için. Bakalım nasıl okuyorlar, hangi makam okuyorlar ezanı. Ondan sonrasında da devam edeceğiz inşallah. Biraz akşam yemeğinde de bugün Morokko lezzetlerinden yani Fas lezzetlerinden biraz tadacağız. Onları da göstereceğim ve bugünkü videomuz bu kadar olacak. Yarın akşam üzeri de Türkiye'ye döneceğim. Görüşmek üzere.
أشهد أن محمدا رسول الله. Şimdi Fas'a gelince Fas'ın kendine ait olan ve şu şekilde servis edilen yeşil çayı, bol naneli. Bunu deniyoruz. Ben bunu daha önce içmiştim. Cami şu an kapalı olduğu için namaz vaktini bekliyoruz. Şöyle küçük su bardaklarıyla ikram ediyorlar. İsterseniz şekerli, isterseniz şekersiz içebiliyorsunuz. Tadı gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Ve mideyi rahatlatmak için de gerçekten tercih edebileceğiniz bir lezzet. Çünkü nane ve yeşil çay mideye gerçekten rahatlatan güzel kombinasyonlardan bir tanesi. Bunun yanında Fas'ta ne gördüm? Bu 2-3 gündür buradayım. Birincisi mekanlar çok şık. Servis kalitesi çok iyi. Zeytin kalitesi çok iyi. Zeytinyağı muazzam. Kendi imalatları. Zeytin tabii bizimki gibi biraz daha etli değil, daha etsiz ama keyifli. Bunun haricinde servis kültürü birçok ülkeden çok çok iyi. Yani bir Afrika ülkesine göre servis bence çok iyi. Fiyatlar tabii biraz pahalı. Yani normal İstanbul ayarında diyebiliriz aşağı yukarı fiyatlara. Ama gezilecek yerleri güzel. Tarih, kültür mirası güzel. Biliyorsunuz meşhur Casablanca filmi var. Çok eski siyah beyaz. Amerikalı mültecilerin buradan kaçışını anlatan. O yüzden tarih olarak güzel. Hamur işleri çok harika. Yani pastaneler, kruvasan, börek, krep, gözleme, bazlama ne isterseniz var. Tatlı konusunda gerçekten güzel seçenekler var Fransız etkilerinden dolayı. Bir Vietnam'da mesela bu kadar çeşit tatlı ve lezzet yok. O yüzden hep diyoruz mesela Vietnam'da iş olanaklarından bir tanesi de, iş fırsatlarından bir tanesi de gerçekten başarılı bir pastane, iyi işçilik, kaliteli malzeme istediğiniz her fiyata satabilirsiniz ve gerçekten tıklım tıklım müşteri olur. Tabii ki burada her zaman söylüyoruz, hedef müşteri grubu, hedef kitlesi çok önemli. Benim hedeflediğim kitle daha farklı. Yani zengin veya kaliteli iş yapıp istediğiniz fiyata satabiliyorsanız doğal olarak daha fazla para kazanıyorsunuz. Yani hani günde 1000 müşteri ağırlamaktansa 100 müşteri ağırlayıp aynı parayı kazanmak daha az masraf, daha az eforla bence daha mantıklı. Bu yüzden kaliteli bir iş yaparsanız eğer Vietnam içinde bence pastanede iş yapabilirsiniz. Diğer bir konumuz mesela kasap. Yani bizim bir Türk kasabı gibi bir yer yok. Bu kasap olayına girerseniz ama bu mesela market, şarküteri, kasap da olabilir. Yani hepsi beraber içinde. Geçen ay Ho Chi Minh'de, Distrik 2'de An Phu bölgesinde bir helal market açıldı. Vietnamlılar açtı bunu. Helal Vietnam ürünleri var. Yani helal uzak doğu ürünleri var. Türk ürünleri yok. Bu Orta Doğu ürünlerini getirebilecek, bu süreçleri yönetebilecek bir arkadaş Vietnam'da uzun vadede para kazanabileceğini ben düşünüyorum. Bunun örnekleri uzak doğuda mesela Malezya'da var. Malezya'da Hanifa, Tayyiba gibi market zincirleri var ve bunlar çok güzel iş yapıyorlar. Bunun haricinde tabii ki Malezya'da büyük bir Müslüman nüfus var. Bunun da etkisi var bunda. Ama Vietnam'da da helal olayı artıyor. Yani yatırım ne zaman yapılır? Yatırım fırsatı gördükten sonra, herkes gelmeden, işler patlamadan önce yapılır ki gerçekten para kazanabilirsiniz. Tabii ki o bekleme süreci, sabır olayı biraz daha zor, kolay değil. Bunun haricinde Malezya'da Türk markalarını bulmak kolay. Çünkü Malezya ve Türkiye arasındaki anlaşmalar gereği bunu yapmak kolay. Vietnam'da da şu an 2 hafta önce Dışişleri buradaydı. Ho Chi Minh'deki konsolosluk için yer baktılar. 2 ay sonra atama olacağını söylediler. İnşallah kısa süre içinde, yani yılbaşından önce konsolosluğun Ho Chi Minh şehrinde açılması planlanıyor. Bu bizim için gerçekten sevindirici bir haber. Bunun yanında
biliyorsunuz ticari ateşemiz vardı. Askeri ateşe atandı Vietnam'a. Vietnam Türkiye ile arasındaki ilişkileri geliştirmek istiyor. Yalnız burada bir pürüz var. Bu pürüz yeterince iş adamının burada olamaması, olanların da dil bariyerine takılıp bazı şeyleri es geçmesi oluyor. Bu yatırımların gelmesi için önemli bir şey. Şu an Dubai, Orta Doğu savaş konusunda biraz olduğu için bu paralar yavaş yavaş buraya doğru kaymaya başlayacak. Şu an gördüğümüz gidişatta Emirates ve Katar Vietnam uçuşlarına başladı. Şimdi çift sefere çıkmasını bekliyoruz. Ondan sonraki süreçte daha fazla yatırımcı bu tarafa doğru gelecek. Bunu herkes görecek. Muhtar söylemişti dersiniz. Bu sene Vietnam'a yatırım yapmak için gerçekten altın yıl diyebiliriz. Çünkü bu seneden sonra büyük yatırımlar geldikten sonra küçük yatırımcılar biraz daha zorlanabilecek. Çünkü şartları Vietnam suç oranlarına bağlı olarak artırıyor. Bunun haricinde yine söylüyorum, imalat ve ürün yaptırmak isteyen insanlara, iş adamlarımıza bize Instagram üzerinden ulaşmalarını, onlara verebileceğimiz belli direktifler, Vietnamca, Türkçe bilen, Türkiye'de okumuş Vietnamlılar var. Bunlar size yardımcı olacaklar ücreti mukabilinde. Fiyat belirtmiyorum, onları kendisiyle görüşürsünüz. Benim yapmak istediğim şey buradaki Türk komünitesinin ve Türkiye'den gelecek iş adamlarımızın eli boş dönmemesi. Eli boş döndüğü zaman biz mutlu olmuyoruz. Bir iş yaptığı zaman, başardığı zaman baya mutlu oluyoruz. Dediğim gibi burada benim herhangi bir komisyonum, beklentim gelir veya gider derdim yok. Bunun haricinde şirket kurma üzerine çok fazla insandan soru almaya başladık. Tabii ki burada insanların yaklaşımı, daha önce araştırmadığı ve şunu söylüyorum, tabii ki bir ön bilgi veriyorum, vermiyor değilim Instagram'dan. Bunun haricinde ondan sonraki görüşmeyi diyorum Vietnam'da yapalım. Yani buyurun Vietnam'a gelin. Biliyorsunuz biz çaydan para almıyoruz. Gelen herkes çayımızı kahvemizi içebilir. Gelsinler, içsinler. O sırada daha detaylı bilgileri verelim. Avukatın bilgisini verelim, iletişim bilgilerini verelim. Ve ufak ufak yollarına bakmaya, işlerini yapmaya, çalışmaya, araştırmalar yapmaya başlasınlar. Bizim amacımız bu topluluğun Vietnam'da gelişmesi, ticari olarak başarılı olması, hayır işlerinde kendini iyi bir şekilde göstermesi, Vietnam'da Türk ismini en iyi şekilde temsil etmek. Bakınız ben daha önce bunu söyledim. İş Adamları Derneği'nde de söyledim. Kimse oralı olmadı mesela. Ya dedim ki bakın Vietnam'da örneğin senelik felaketler var, tamam mı? Doğal felaketler var. Yani fırtına sezonu var. İşte 2 sene önce Hanoi'nin kuzeyi komple dağıldı. Köyler, okullar, işte aklınıza ne geliyorsa hastaneler, koca plazaların dıştaki o kalın camlar söküldü aşağı indi. O derece sertliydi. Ya biz Türk komünitesi olarak yani şöyle bir arabanın arkasına bir mutfak yapsak götürsek. Ya bakın 3000 kişilik Vietnam yemeğinin maliyeti 4000-5000 dolar civarında. Yani 3000 kişiye yemek dağıtıyorsunuz. Yani bunun haricinde bunların hepsine para vermek zorunda da değiliz. Şöyle bir durum var. Örnek veriyorum bizim burada büyük firmalar var. Türk firmalarından da üretim yapanlar var. Ya bunlar desek ki abi bize bebek bezi gönder. Göndermiyorum demez. Ama bunları oturtturmak zor. Ya bir yere gitsek desek ya toptancı ya biz buraya malzeme göndereceğiz kardeşim. Ben bir tır su istiyorum. Adam da diyecek ki ya böyle bir şey yapıyorsunuz tamam yarım tırı da benden olsun yarım tırın parasını ödeyin. Ya böyle şeyleri yapmak çok güzel. Böyle şeylerde tanındığınız zaman Türklerin önü Vietnam'da ticari olarak daha iyi açılır ve sevilir. Bakınız diğer misyon faaliyetleri yapan dinlere, Hristiyanlara, Yahudilere. Bunlar önce yardımlarla başlıyorlar. Okullar yaptırıyorlar, projeler yaptırıyorlar, işte devlete yardım ediyorlar falan filan bir sürü olay var. Ve ondan sonra her istediklerini yapabiliyorlar. Hintliler hakeza bu şekilde yapıyor. Ya düşünün benim dükkanın dibinde yani 100 metre mesafe Hintliler District 1'in göbeğinde devasa tapınakları var. Mesela biz cami yaptırmak istesek yaptıramayız yani. Şu an o gücümüz yok. İşte bunun toparlanması için biz gelen iş adamlarına yardımcı olacağız. Community'yi kuracağız.
Arada dipnot çok sorulan sorulardan bir tanesi. Kahvenin Türkiye'ye girişinde birincisi fiyat tutmuyor. İkincisi Güney Amerika'daki işte biliyorsunuz fazla kahveyi yakıyorlar. Fiyat yükselsin diye fiyatı yükselttiler ama Vietnam'daki fiyat yine onun üzerinde kalıyor ve Türkiye'ye girişinde de ton başına ekstra vergiler konuldu diye biliyorum. Bu yüzden kahve işinde gelen insanlar, specialty kafe almak isteyenler yani 12 doların altında bir kilo başına fiyat altını düşünmesinler. Artı gümrük masraflarınız. Bir ara Türkiye'de kota vardı, o ne oldu tam bilmiyorum ama o da varsa yine fiyatlar yüksek gelecektir. Ama şu an halihazırda Vietnam'dan kaju alan, karabiber alan, çubuk tarçın alan, sanayi ürünleri yaptıran veya Türkiye'den Vietnam'a işte kedi köpek mamasından tutun, plastik ürünleri, onun haricinde melamin ürünleri, onun haricinde gıda ürünlerinde kötüyüz, iyi değiliz. Onun haricinde bazı tip sanayi kimyasalları, tekstil kimyasalları satan halihazırda işleri oturmuş Türk iş adamlarımız var. Ama bunların sayısı şu an çok yeterli değil. Fuarlara gelecek olan iş adamlarına da tavsiyemiz lütfen gelmeden önce buradaki mevzuyu biraz araştırın, ülkeyi biraz araştırın. Nasıl iş yapıldığını araştırın. Dikkat, Vietnam'da iş yapmanın şartlarından bir tanesi de biraz eski sistem olacaksınız. Yani Vietnam'a geliyorsun, bir şirketle görüşeceksin. Lütfen elin boş gelme. Çok değerli bir şey alma ama hani Türkiye'ye özgü bir şey olsun. Mesela lokumu seviyorlar demiştik. İşte küçük bizim işte zarflı kahve fincanları dediğimiz şeyler olabilir. Böyle ufak bir çay bardağı takımı seti olabilir. Türk kahvesi cezvesi seti olabilir. Hani böyle bir fincan, bir kahve, bir de kahve bardağı koyuyorlar. Kahve fincanı koyuyorlar. Bunlardan ufak ufak şeylerden hani 200-250 liralık, 300 liralık şeylerden alıp getirip hediye edebilirsiniz ve burada görüşme yaptıktan sonra eğer sizi yemeğe davet ederse firma işiniz oldu demektir. Hiçbir sorun yaşamazsınız ondan sonraki süreçte. E-mail ile hani online ulaşayım, bir şeyler yapayım derdi ve şekli burada yok maalesef. O yüzden gelen iş adamları lütfen istedikleri direktifler varsa belli ölçülerde saygı sevgi çerçevesinde bize ulaşabilirler. Biz bu konuda belli yardımları yapacağız. Bunun haricinde başka sektörlerden yani tekstilden bahsedelim biraz. Tekstille ilgili soru çok geliyor bana bu ara. Tekstilde şu an Türkiye girişinde %55 vergi var. Yani ufak oynamak isteyenler için bu mantıklı değil ama tabii ki büyük firmalardan e, Vietnam'da üretim yapanlar var. Özellikle takım elbise konusunda burada üretim yaptıranlar var. Belli başlı kaban, mont, triko konusunda burada üretim yaptıranlar var. Ama bahsettiğim firmalar tabii Türkiye'de ismi duyulmuş büyük markalar yaptırabiliyor. Onlar buna efor edebiliyorlar ama şu anki süreçte Mısır'a giden birçok tekstilcinin istediği işçilik performansını alamadığı için ya geri Türkiye'ye veya kapattığını veya Bangladeş tarafına kaydığını duyuyoruz. Vietnam'da tabii ki yine işçilik ucuz ama tabii Mısır'dan ucuz değil onu söyleyebilirim. Ama işçilik güzel yani ince işçilik, el işçilikleri falan bence gayet iyi. O yüzden Vietnam tekstili düşünebilir eğer Avrupa, Amerika, Rusya, Afrika pazarına çalışacaksanız. Çünkü birçok ülkeyle anlaşmaları var. Türkiye ile böyle bir anlaşması yok ve Samsung'dan dolayı bazı ek vergiler var. Bunlar görüşülüyor hala devlet nezdinde. Şimdi Samsung'un ürünleri Vietnam'da üretildiği için hatta benim evime yakın bir high-tech park var orada üretiliyor. Oradan girişinde vergiler yüksek olduğu için Türkiye'den ve bu Vietnam'dan çıktığı için yani Vietnam'dan biz 7 alıyoruz. Biz Vietnam'a 1 ihraç ediyoruz. Bu aradaki en büyük 6 veya 5 de Samsung'un Türkiye'ye olan ihracatı. Bu da birçok konuyu etkiliyor açıkçası. Bunu çözmeye çalışıyorlar. Ya o vergide bir anlaşmaya gidecekler veya indirime gidecekler. Bir şeyler yapılacak. Çünkü Türkiye'den de ciddi miktarda
yaş meyve sebze, kimyasal ürünler. Bunun haricinde gıda ürünleri biraz daha sorumludur ülkeye girişine çünkü çok detaylı inceleniyor. Daha önce ben bisküvi konteyner bazında getirdim. Her şeyi tek tek inceliyorlar. Kayıt ücretleri ucuz değil. Ürün başı yaklaşık yolunu biliyorsanız $250. Örnek veriyorum çikolatalı bisküvi $250. Aynı bisküvinin çileklisi o da $250. Yani aromada bile fark ediyor. O yüzden buna biraz dikkat etmemiz lazım. Detaylarını iyi araştırmamız lazım. Bazı insanlar yazıyorlar bana mesela ya bakıyorum adam hiç araştırmamış. Hiçbir konunun detayına girmemiş. Kendi bir fırsat görmüş. Yani o fırsatı sadece sen görmüyorsun. Birçok insan görüyor. O yüzden ilk önce araştırın. Tabii ki bunda Dışişleri'nin veya Ticaret Bakanlığı'nın verdiği bilgiler biraz genel kalıyor. Çok detayına girmiyorlar. Bu yüzden işin içinde olan insanlara sorarsanız daha hızlı ve net bilgiler alabilirsiniz. Bu yüzden ben de bunu bir görev olarak düşünüyorum artık ki iş adamlarımız geldiğinde burada başarısız olmasınlar. Evet arkadaşlar şu an Fas'ın en iyi restoranlarından, en eski restoranlarından biraz esnaf lokantası gibi ama dizayn, dekorasyon gayet iyi. Yemekleri söyledik. Casablanca salat, havuç, domates, salatalık, patates, arugula, kabak, pilav, tuna balı, tuna salat. Yanında da Fas'ın biliyorsunuz zeytini meşhur ve güzel. Bunlardan getiriyorlar. Tadacağız. Tattıktan sonra da en son fikrimi söyleyip bu videoyu da burada bitireceğiz. Evet şu an tajin kuzulu. Fokur fokur geliyor. Bu da kuskus, sebzeli ve kuzu etli. Bu da onun yanındaki sos. Şu şekilde bir ekmek getiriyorlar. Bakalım tatları nasıl olacak.